Hazır mısınız? Hazır mısın Nuraycığım? Hazırım. Hazırsanız başlıyoruz. 12 burç için Türkiye televizyonlarında aşkta, işte, eğitimde, sağlıkta en detaylı bir şekilde program süresince hayatınıza dokunacak öneriler Hayatta Her Şey Var'da sizlerle. Sevgili koçlar, yükselen koçlar, geçen haftanın o zorlu günlerini, ağladığınız dakikaları, o saatleri artık geride bıraktım. Sevgili koç, hayatının her alanında pırıl pırıl tertemiz yeni bir sayfa açtın. Şimdi öncelikle bu hafta sevgili koçlar, yükselen koçlar, özel yeteneklerinizi geliştirmek için harika bir döneme adım attığınızın farkında ve bilincinde olun. Hadi bakalım. Kariyerinizde önemli bir dönemeçten geçebilirsiniz. Olmak istediğiniz noktanın sorgulamasını yapabilirsiniz. Yani neredeyim, ne yapıyorum, nasıl hareket ediyorum, neler yapmalıyım gibi. Şimdi sizler 12 burç aslında. İlk burcumuz siz olduğunuz için haftaya ayın Oğlak burcunda ilerlemesiyle adım attığınız için kariyerinize odaklanacaksınız. Güzel. Kariyerinize odaklanırken işsiz bir Koç burcuysanız yeni bir iş bulma, beklediğiniz bir iş haberinden haber alma, Müthiş. yeni başlangıç yapma adına muazzam derecede şanslı ve başarılı olacaksınız. Hem parasal problemlerinizi hem kariyerinizle ilgili sizi düşündürürken yoran, geleceği sorgulamanıza neden olan iş ve parayla ilgili problemlerinizi ortadan kaldıran sonuçları net bir şekilde elde ediyorsunuz. Çalışmaktan, çalıştığınızın karşılığını kariyerde başarı olarak alacak, çalışırken de kazanç olarak istediğiniz kazancı elde edebileceksiniz. Boğa burcundaki Merkür'ün Balık burcundaki Satürn'le kombinasyonu, özellikle aynı zamanda Boğa burcundaki Uranüs'le kavuşum yaşamanız, kişisel finansınızda sürpriz kazançlar, kalıcı yatırımlar gerçekleştirmenizi etki edecek. Yani düşeş bir ev almış olabilirsiniz. Oo, güzel. Alabilirsiniz. Daha önceden yaptığınız ne olacak bu yatırımın istikbali diye kendi kendinize kendinizi sorguladığınız yatırımlarınızda müthiş karlar elde edeceğiniz Mükemmel. bir haftada olacaksınız ve bunların haberini de alacaksınız. Aynı zamanda sürpriz kazançlarla, sürpriz yatırımlarla kendinize duyduğunuz güvenin yükselmesini yaşayacaksınız. Koç burcundaki Mars ve Şiron'un kavuşumuyla dilediğiniz alanlarla ilgili harekete geçme konusunda yaşamış olduğunuz zorlukları, sorunları ve problemleri de net bir şekilde aşmanın huzurunu ve rahatlığını yaşayacaksınız. Mükemmel. Jüpiter Boğa burcundan ayrıldı, İkizler burcuna geçiş yaptı. Sizin hayatınızı nasıl etkiliyor sevgili koçlar? Yeni fikirler, yeni projelerle dolu bir döneme adım attınız. Kariyerinizde önemli gelişmeler yaşayabilir, iş fırsatları yakalayabilirsiniz. Araç, iletişim alanlarınızda olan işlerinizde yine şanslı fırsatlar elde edebilirsiniz. Ayrıca iletişim satış alanlarında da şanslar yakalayabilirsiniz. Bir arabanız vardır, elimde mi kalacak acaba diye düşünüyorsunuzdur, sorguluyorsunuzdur. Bir şeyleri satmak istiyorsanız, satmayı planlayıp ama bir türlü satamadığınız, niyetine girdim, gönül bağımı kesemediğim için mi satamıyorum dediğiniz yatırımlarınızı satma konusunda da Jüpiter'in ikizlere geçişiyle müthiş şanslı fırsatlar Yani yakalayacaksınız. elden çıkarmak istediği her şeyi Kolaylıkla elden çıkaracak, karlı bir şekilde Oo, elden süper. çıkaracak. Yani ne kazanırım, kaybeder miyim, kazanır mıyımın sorusunu kendine soranlar, bu hafta yapacağınız satışlar kar elde etmenize olumlu yönde etki edecek ve neden olacak. Süper. Ayrıca sosyal hayatınız,
iletişimle ilgili konularda kendinizi doğru ifade edip anlaşılır olmanın da ayrıca huzurunu ve uyumunu yaşayacaksınız. Kalbi boş ve yalnız olan bir Koç burcu bireyiyseniz katılacağınız arkadaş ortamlarında yeni kişiler tanıyabilir, tanışabilir. Hatta belki tanıyıp karşılaştığınız kişilere ilgi duyabilir. Karşılığında ilgi görebilirsiniz ya da daha önceden gözünüze kestirdiğiniz ve gözünüzde büyüttüğünüz hayatıma girer mi girmez mi dediğiniz kişiler ile yakınlaşmalara başlayabilir. Gözler açık olsun yani. Yakınlaşmalar oluşabilir. Aa. Ve arkadaş olduğunuz kişilerle de aşka dönüşecek ilişkilere başlayabilirsiniz. İnşallah. Hani hep deriz ya, her şey aklıma gelirdi de bunun olacağı aklıma gelmezdi dediğiniz birçok konuyu oluşturarak yaşamanın şaşkınlığına neden olan durumlar yaşayabilirsiniz. Yani 5 yıllık bir arkadaşınızla bir anda aşk gelişip aşka başlayabilirsiniz. Gözünüze kestirdiğiniz, çok hayatınıza girebilmesine ihtimal vermediğiniz kişilerin hayatınıza girmesiyle sürpriz aşklara başlayabilirsiniz. Peki ya mevcut ilişkilerinizde nasıl hareket etmeli? Nasıl davranmalısınız? Evli bir Koç burcu bireyiyseniz, eşinizin size göstereceği ilgi, içsel huzur yaşamanıza, onu anlıyor olmaktan mutlu olmanıza, onun tarafından da anlaşılan bir birey olmanın huzurunu yaşayacaksınız. Sağlığınız, sıhhatiniz konusunda gayet keyifli bir haftadasınız. Eğitiminiz konusunda ise yerinizde duramayacak kadar kendinizi geliştirmek istediğiniz bir haftadasınız. Mükemmel. Haftanın spotu. Söyle. Yerinde duramayacaksın ama kendine zaman ayırmayı ihmal etme. Koç ama zaten kendine yani şeydir değil mi, böyle kendine zaman ayıran, Normalde ayırır. kendini önemseyen bir burç Önemseyen aslında. bir burçtur ama bu hafta birden fazla çok şeyle ilgileneceği için İhmal kendine edebilir. zaman ayırmayı ihmal edebilir. Sevgili Koç, güzelliğin, enerjin daim olsun. Efendim boğalar ve yükselen boğalar. Buyurunuz bakalım bu hafta. Sağlıkta ne var öyle? Sağlıklarına çok dikkat etmeleri gereken bir haftadalar. Kesinlikle çok dikkat etmeleri Bir gerekiyor. boğa olarak şimdi en endişelendiğim alandır sağlık. Şöyle Niye? söyleyeyim, uyku düzenine, dinlenmeye. Çünkü anlamsız bir yorgunluk hissediyor olabilirler üstlerinde. Gezegenlerin kombinasyonu. Ya hiçbir şey yapmadım, yataktan kafamı kaldırmak istemiyorum. Zor uyanıyorum. Enerjimi yüksek tutmak istiyorum, yükselemiyorum. Bu soruyu soruyor olabilir kendilerine. Şimdi bir kere sağlığınızın çok iyi olmasını istiyorsanız uyku düzeninize çok önem verin. Erken yatın, erken kalkın. Zinde olmak istiyorsanız, enerjik olmak istiyorsanız, hedeflerinizi gözden geçirmek isteyebilirsiniz bu hafta. Öncelikle sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var derken, bağışıklık sisteminize ve uyku düzeninize çok dikkat edin lütfen. Maddi konularda şanslısınız. Bu hafta para size yağmur gibi yağıyor. İçiniz rahat, Güzel. gönlünüz huzurlu olsun. Kesinlikle. Aynı zamanda şimdi Jüpiter'in burcunuzdan ayrılıp İkizler Burcu'na geçiş yapması maddi konularda şans getiriyor. Beklediğiniz paraları kazanabilir, yeni yatırımlar yapabilir. Aynı zamanda aşk hayatınızda güzel gelişmelere şahit olabilir. Güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sizler de haftaya Ayın Oğlak Burcu'nda ilerlemesiyle adım attığınız için eğitiminize odaklanacaksınız. Daha nasıl başarılı olabilirim? Çok enteresan ya. Kendimi hangi alanlarda geliştirebilirim? Benim eksiklerim neler? Ben kendimi daha donanımlı bir hale nasıl getirebilirim? Bak, Cuma'dan beri bunu düşünüyor boğalar. Müthiş bir astrologsun biliyor musun?
Bak şimdi dün paylaştım. Bugün Nur Viral Instagram hesabım. Hikayeme girin bakın. Eğitimle ilgili bir şey paylaştım. Bak ben görmedim. Samimiyetle söylüyorum, bakmadım. Çünkü sabahın 4'ünde yatıp 7'sinde kalkınca Gerçekten müthişsin. sadece seninle şeyimi paylaştım. Yayındayım, aman izleyin Görmedim diye. ben de onu. Bak sen de görmemişsin. Dolayısıyla sevgili boğalar, kendilerini geliştirmeye çok odaklandıkları bir haftadalar. Bak sen de buna önem verdiğini Dün paylaşmışsın. paylaştım ya, bak Boğa burcu olarak başka ne var? Bak bu Anlat hafta Nuray. bu hafta öyle bir hafta ki özellikle gezegenlerin kombinasyonu hayatınıza şanslı fırsatları getirirken, şimdi zaten geride bıraktığımız çok uzun bir zamandır, bir seneyi sosyal ilişkileriniz, arkadaşlıklarınız konusunda çok yoğun yaşadınız. Kim dostum, kim düşmanım, kim çekemiyor, kim seviyor, kim hakikatli, kim hakikatsiz. Bunları sorgulaya sorgulaya buldunuz ve dediniz ki ya yalnız kaldım. O kötü, bu kıskanç, bu problemli, bu sorunlu, böyle de hayat geçmiyor ki. Yani ben sosyal olmayı da seven bir bireyim. Siz sosyal olmayı da seven ama seçici sosyal olan, asosyallikten hoşlanmayan burçlarsınız. Ve şimdi kendinize benzer insanlarla görüşmeye başladığınız için bu süreçte size donanım katan, donanımıyla size keyif veren, arkadaşlarınızla bir arada olmaktan keyif aldığınız bir süreçten, bir dönemden geçiyorsunuz. Müthiş. Aynı zamanda ruh sağlığınızı hep şifalandırmak isteyen bir burçsunuz. Aynen. Depresyon sevmeyen, şikayetçi olmaktan hoşlanmayan, buhranlı insanların konuşmalarını, şikayetlerini sevmeyen, bir derdiniz olduğunda bir boğa olarak bir arkadaşınızla konuştuğunuzda sizin derdinizi dinlerken seninki de dert mi benimkinin yanında dediğinde çılgına dönüyorsunuz, biliyorum. Çünkü sizler saygı insanlarısınız. Saygısızlığa hiç tahammülü olmayan bireyler olduğunuz için bu dönem had bildirme konusunda üzerinizde olmayacak. Aman ne güzel. İnsanlara böyle şık 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 hadlerini bildireceksiniz zorluk çekmeden. Ay güzel. Ki acımasızlıktan hiç hoşlanmayan, kolay kolay değil, hiçbir zaman kimsenin arkasından konuşmayan bir bireyin kusuru olduğunda hem kendini yanlışa düşürmesin diye uyaran, hem de hakikaten yanlış bir bireyse senin bu durumunu sevmiyorum diyebilecek açık sözlü olan bireylersiniz. Şimdi dürüstlüğünüz ve doğruluğunuzla etrafınızdaki insanların samimiyetsizliklerini ve sevgisizliklerini göreceğiniz için eskisi kadar etkilenmeyeceksiniz. Ama iş had bildirmeye gelince sen de busun, sen de busun deyip dönüp arkanı gideceksin. Kendini geliştirmekten keyif alacaksın. Haftanın spotu. Uykunu al, zinde kal. Evet. Erken yatarım, erken kalkarım. Bir yumurtayı sütle çırpar yatarım. Yani şey gibi oldu. Uykunu al sevgili boğa. Uyumazsan hastalanırsın. Hastalanırsın. Uyumazsan dengen bozulur. Uyumazsan Yorgun sağlığın... olursun. Peki uyku çok önemli herkes için. önemli. Evet efendim, Jüpiter ikizlerde, duyanlar duymayanlara haber versinler. Jüpiter ikizlerdeyken sadece aslında ikizleri değil birçok burcu etkiliyor. Hepimizi. Ve Haziran ayı gümbür gümbür geliyor. Evet. Bak artık kötü günler inşallah güzel bir yaz geçireceğiz. Yahu hareketli bir yaz yaşayacağız. Güzellikler de var, Hareketli zorluklar derken da var. Nuray'cığım yine içimi mıyıl mıyıl ettin yani, kötü mü? Kötü değil. Sansasyon içeren haberler duyabiliriz. Dur tek tek gidelim. Haziran ayı iyi mi kötü mü? İyi bir ay. Görünmeyeni göreceğiz, duyulmayanı duyacağız. Bak kiminin krizi, kiminin fırsatıdır. Kiminin fırsatı, kiminin krizidir. Yani senin haritana göre çok iyi. Benim haritama göre çok iyi. Yani zorlanacağımız anlar ve olaylar da var tabii ama en güzel teknik kabule geç, direnç gösterme. Peki. O zaman madem Jüpiter ikizlerde, önce bir bakalım ikizleri nasıl etkiliyor? Evet. İkizlerin hayatında hangi değişiklikler olacak? İkizler, tablon geldi. Aşkta bir yıldızın eksik.
Parada bir yıldızın eksik. Eğitimde bir yıldızın eksik. Nasıl oluyor Jüpiter'i olumlu etkilemesi? Tamam. Niye 5 yıldız değil bu? Uyarılar var ama şimdi. Bazen bir misafir gelirken eli dolu kolu gelir. Bazen de boş gelir. Bazen getirdiklerini yer ve gider. Eliyle getirir, midesiyle geri götürür. Ha. Olsun Jüpiter öyle. ne demişler? Misafir 9 rızıkla Tabii gelir. öyledir kesinlikle. Yok, rızıkla gelir. Birini yer, 9'unu 10 rızıkla gelir. Öyle bir şey biliyorsunuz siz onu. Benzettim Söyleme. sonunda kendime Vallahi. seni. Yüzüme baka baka kararırım. İkizlerin hayatında ne geliyor ne gidiyor. Şimdi bak, gerçekçi hayaller kurun. Gerçekçi hayaller kurun. Zihninizi yormayın. Çok fazla mevzuyu konulaştırarak başınızda sorun haline getirmiyorsanız ve getirmezseniz şansınıza şans katabilirsiniz. Şimdi yöneticilerinizi memnun etmekle zorlanabilirsiniz. Partnerinize karşı her zamankinden daha fazla duyarlı olun. Bunlar sadece uyarılar. Ama şimdi detaylı açıklıyorum. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, sizler de ayın Oğlak Burcu'nda ilerlemesiyle haftaya adım attığınız için alacaklarınıza ve de vereceklerinize odaklanacağınız bir haftadasınız bu hafta. Öncelikle Jüpiter'in sizin burcunuza geçiş yapması size ne katkı sağlıyor? Kendi burcunuza geçiş yapan Jüpiter size ekstra bir şans ve bereket enerjisi kesin veriyor. Süper. Sabırlı olun. Bu dönemde kendinize her alanda geliştirmeye odaklanabilirsiniz. Daha önce gözünüzde büyüttüğünüz, yapamam ben bunu dediğiniz konu ve mevzuları niye yapamıyormuşum, neden başaramıyormuşum demeye başlayacaksınız. Yeni şeyler öğrenmek, yeni beceriler kazanmak için ideal bir zamana adım attınız. Bak, gözlerinde büyüttükleri, korktukları, ürktükleri, yapar mıyım, yapamaz mıyım konusunda kendilerini zorladıkları her alanda ben her şeyin üstesinden gelebilirim. Yeter ki niyet edeyim, başlayayım, harekete geçeyim demeye başladınız dün itibariyle. Aynı zamanda şimdi Merkür'ün Boğa burcundaki Merkür'ün İkizler burcundaki Satürn'le olumlu enerjisi, Boğa burcundaki Uranüs'le kavuşumu zihninizdeki soru işaretlerini kolaylıkla çözmenize yardımcı olacak. Hepimizin kafasında bazı anlarda 2 soru, bazı anlarda 1000 soru olur ve kendi içimizde cevaplar ararız. Cevabını aradığınız sorularınızın cevaplarını kimseye danışmadan kendi içinizde bulacağınız çok önemli bir haftaya adım attınız. Süper. Ve zihninizi boşaltmak ciddi anlamda hayata konsantre olmanızı kolaylaştıracak. Koç burcundaki Mars'ın yaralı şifacı dediğimiz Şiron ile kavuşumu arkadaşlarınızla topluma faydalı çalışmalar yaparak harekete geçmenizi sağlayacak. Kıymetim bilinmiyor, yardımcı oluyorum ama takdir görmüyorum diyorsunuz. Haftanın spotu. Sen sanata şatana ekmek at, gerisini Allah'a bırak. İster kıymetin bilinsin ister bilinmesin. Yaradan senin kıymetini biliyorsa sorun yoktur. Doğru. İkizler, haftan güzel geçsin. Tıpkı senin enerjin gibi olsun hafta. Evet, kesinlikle. Evet sevgili yengeçler, bu hafta en mutsuzlarda siz de Zor, varsınız. zor. Sevgili yengeç, niye bu hafta mutsuzlar listesinde 1 numaradasın? Aşk hayatında mı problem var? Bir görelim bakalım. Çok yorgunlar. Niye? Hayatın yükünü taşımış olmaktan dolayı. Hay Allah. Çok yorgunlar. Nereye yetişeceğim? Ne yapacağım? Bunca işin altından nasıl kalkacağım? Diyorlar ve kendilerini duygusal sıkıştırmaktan dolayı yordular. Ve yorgunsunuz. Şimdi bu hafta çok çalışırsanız başarı sizi bekliyor.
Yapamadıklarınız canınızı sıkabilir. Oluşturmak için uğraştığınız, sonuç alamadığınız işlerin sonunu istediğiniz gibi göremediğiniz için canınız sıkılabilir. Yaptığınız iyilikler size nankörlük olarak dönebilir. Yani kul bilmezse bilmez. Şimdi kıymet bilmeyen bir insana bir birey olarak kıymet bilmeyi öğretemeyiz. Kesinlikle Doğru. öğretemeyiz. O yüzden gördüğünüz nankörlükler için kendinizi tüketmek yerine özellikle bu haftanın 5 günü. Burada şunu yaptım, yardım ettim, karşılığında bunu gördüm diye hesaba kitaba oturmayın. Benden size tavsiye. Sizi üzen insanları bir beyaz kağıt alın elinize. Onlara yaptığınız iyilikleri yazın. Onlardan gördüğünüz kötülükleri de yazın. Sonuna da seni affettim. Kendi iyiliğim için ben seni affediyorum, bağışlıyorum deyin. Ve bunu kurşun kalemle yazın. Niye kurşun kalem? Frekansı yüksek olandır kurşun kalem. Öyle mi? Tabii. Aa, bak ben yayında bilmeden kurşun kalem kullanıyorum. En yüksek Külleniyorum. frekans kalemlerin arasında kurşun kalemdir. Aa, Kurşun kalemle yazın, sonra o kağıdı yakın. Haftanın 5 günü bunu yapın. İçinizde nankörlük gördüğünüz insanlara biriktirdiğiniz öfkeden kolaylıkla arınabilecek, kolaylıkla kurtulabileceksiniz. Bir kere bu konuda, bu hususta içinizi, gönlünüzü, kalbinizi çok rahat tutun. Aynı zamanda sevgili yengeçler, sizler de haftaya karşıt burcunuz Ayın Oğlak Burcu'nda ilerlemesiyle adım attığınız için ikili ilişkilerinize ve aşk hayatınıza odaklanabilirsiniz. Anlaşılamıyorum. Kendimi iyi anlattığımın farkındayım, bilincindeyim. Ben hangi dilden konuşuyorum da bir türlü kendimi anlatamıyorum diyorsanız bırakın bu hafta kendinizi anlatmayı. Sizi anlamayan partner için de susun, arkadaş için de susun. Neydi? Söz sükutsa, söz gümüşse gümüşse sükut sükut altındır. altındır. Susun. Altını kazanmak istiyorsanız susun. Çünkü kendinizi ifade edip konuşup anlattıklarınızı anlamayan insanlar yorgunluğunuzun üzerine yorgunluk katacaklar. Ah, Direncinizi, enerjinizi yükseltmek için bu hafta susmayı deneyin. Susarak sorun olan her şeyin üstesinden gelebileceksiniz. Ayrıca Boğa burcundaki Merkür, Balık burcundaki Satürn'le inanılmaz olumlu bir kombinasyon oluşturacak. Ayrıca Boğa burcundaki Uranüs'le oluşacak kavuşum enerjisi hedeflerinize farklı ve kalıcı yönlerle bakarsanız ilerlemeniz kolay olacak. Koç burcundaki Mars Şiron ile kavuşum gerçekleştirecek. Kariyerinizle ilgili kayıplarınız sabrederseniz kazanca dönüşecek. Hatta bazı kayıplarınızı kazanca dönüştürmek için de sakin adımlarla harekete geçin. Haftanın spotu. Sus ve sakin ol. yani bu hafta sevgili yengeçler susarak kazanacaklar. Susarak çok şey kazanacaklar. Kesinlikle. Evet, kelimeler bazen ağırdır. Ve yorucudur. Yorucudur. Kalp de kırabilir. Kendini de tüketebilirsin. Konuşursun boşuna. Doğru. Karşındaki duyar duymaz. Anlar anlamaz. İşine geldiği gibi hareket eder. Ya zaten şeydir ya, böyle senin anlattığın karşındakinin anlayabildiği kadardır. Tabii. En iyisi ne kadar sürsün mesela bu suskunlukları? Haftaya pazartesiye kadar susun. Kaliteli bir şekilde susun. Kendi kabuğunuza çekilin. Kesinlikle ki siz kabuklu yengeç. Bak Öyle mi? yandan yürür. Hiç gördün mü sen yengecin ortadan gittiğini? Susamaz mı? Yani direkt dandır. Ha, zor olacak Sen bu yani. hafta yandan usul Çok da çekil aradan. İzle ve seyret. Sus. kabuklu. Kabuklu. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir yengecin kaptığını da kolay kolay kimse onun elinden alamaz. Öyle mi? İsterse bırakır, isterse alır. Vur çarp, vur çarp.
Peki aslanlar ne yapıyorlar bu hafta? Uğraşmayın yengeçlerle. Ha? O da yükseleni yengeç biliyorsunuz. Uğraşmayın. Kaptı mı tam kapar. Evet. Peki aslanlar? Onlar Ah benim. kabuksuz. Onlar var ya, egosuyla, endamıyla hep göz önünde olup ne istediğini bilip ama işte bir anda böyle bir şeyleri ifade edip hızlı hızlı konuşup kendini haklıyken haksız durumlara sokuyorlar Düşürebiliyor değil ya. mi? Bu hafta da galiba şeymiş. Sevgili Aslan, karar vermekte zorluk çektiğin bir dönemdeysen dikkat dikkat aç televizyonun sesini. Önemli ayrıntılar var senin için. Şimdi bir kere bu hafta iş hayatınızda duygusal kararlar almamaya çalışın. Duygularınızla değil, aklınızla kararlar alın ve verin. Kalbinizi şimdilik yerinde tutun, mantığınızı ön planda tutun. Akıl ön planda olmalı, duygular değil. Duygular yanılgıya, şaşkınlığa, belirsizliğe girmenize neden olabilir. O yüzden duyguyla değil, akılla hareket edin. Bu dönem karar vermekte zorluklar yaşayabilirsiniz. Maddi konularda da temkinli olun. Alışveriş hususlarında temkinli olun. Sizler de sevgili aslanlar, yükselen aslanlar, haftaya ayın Oğlak burcunda ilerlemesiyle adım attınız. Sağlığınıza odaklanabilirsiniz. Ki bak, sağlıklarında 5 yıldız var. Ama bir kuruntu, bir evham. Aa, Sürekli bir yoklama. İşte kulağını yoklar, göğsünü yoklar, bacağını yoklar. Vücudunuzda hastalık aramayın. o Bir hassas bir yerleriniz dönemde. Evet. ağrıyorsa doktora gitmeyi, bir hekim yardımı almayı deneyin. Kendi kendinize teşhisler koymayın. Kendi kendinize hastalık yakıştırmaları yapmayın. Bu konuda siz bir doktor değilseniz eğer hastalık aramayın lütfen. Özellikle buna çok dikkat edin. Boğa burcundaki Merkür, Balık burcundaki Satürn'le oluşturacağı kombinasyon ve aynı zamanda Uranüs'le kavuşum, kariyer hayatınızda sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Zam bekleyenler gözünüz aydın geliyor. Terfi bekleyenler gözünüz aydın yükseliyorsunuz. İşsiz olanlar yeni iş fırsatları ayağınıza geliyor. Oo, ne güzel. Fırsatlı ve kısmetli bir haftadasınız. Aynı zamanda Koç burcundaki Mars Şiron kavuşumuyla hukuksal konularla ilgili kayıplar yaşadıysanız kazanca dönüştürmek için cesur olun, cesaretli olun. Bir dava mı açmak istiyorsunuz? Hakkınızı mı aramak istiyorsunuz? Bir mahkeme kararı mı almak istiyorsunuz? Bir hukukçuyla anlaşma mı yapmak istiyorsunuz? Tam haftasındasınız. Doğru insanları tanıyabilir, doğru hareket edip doğru strateji belirleyebilir. Dava açarsanız doğru zamanda açtığınız için hakkınızı aradığınız gibi elde edebilir, ele alabilirsiniz. İş ve çalışma hayatınızda yıldızınızın parladığı bir haftadasınız. Hakkınızda çok fazla konuşulacak. Bu buralara nasıl geldi? Nasıl yükseldi? Allah istedi, izin verdi, geldi. Ona hiç üzülme. Duyarsan bu buralara nasıl geldi? Bu başarıları nasıl elde etti? Senin hakkında böyle konuşan insanlara sen üzülüp zaman ve vakit kaybetme. O öyle söylerken, senle uğraşırken, kendini geliştirmezken, kendini yerinde saydırdıkça senin hakkında negatif konuşan insanlar seni konumsal olarak daha da yukarılara taşıyacaklar. Ama sen onların enerjisine dahil olup ben böyle biri değilim, niye benim hakkımda böyle konuşuyorlar, niye beni kıskanıyorlar, niye benimle uğraşıyorlar diye kafaya takarsan yükseldiğin yerde kalırsın. Sen daha çok yükselmek istiyorsan konuşanları duyma, onların enerjisine dahil olma. Sadece Allah'tan de ki ya Rabbim, bunların kalbine de donanımlı olmaları için maneviyat düşür. Kazanmaları için başarı enerjisi düşür. Yolları açık, şansları bol olsun de. Sakın sakın didişme kendi içinde. Haftanın spotu, parladıkça parlıyorsun. Kararanların sorunu sen parlarken.
Senin ışığın birilerini aydınlatacak, birilerini karartacak. Kararmak isteyenin sorunudur, senin sorunun değil. Dikkat dikkat, aslan geçiyor. Gözlüklerinizi takın. Evet. Işığıyla gözlerinizi delebilir yani. Zaten onların doğal bir ışıkları yok mu aslanların? Auraları çok Düşünsene, güçlü bu hafta ışıklarına ışık eklenecek. ve güneşin en güçlü olduğu, en sevdiği burç aslandır. Şimdi biz astrologlar astrolojiyi anlatırken ay bir gezegen değildir, geceyi aydınlatan bir ışıktır. Güneş bir gezegen değildir, gündüzü aydınlatan bir ışıktır. Aslan bir ışıktır, ışığın burcudur. Dolayısıyla bulunduğu yerin kararması mümkün değil. Kıskanıldığında onu kıskananlar kararır. Halbuki akıllı ol, kıskanma, ışığından fayda al. Parlamak isteyenler aslanların çevresine toplansın. Toplansın Dikkat, ama dikkat. o da bir nasip biliyor musun? Doğru. O da bir nasip. Her şey bir nasip. Yaradan nasip ederse parlayabiliyorsun. Allah'ım, bu başaklara ne oluyor? Onlar aydınlanma dönemine girdiler. Çok çektiler, çok çektiler. Şimdi onlara çektirenlere çektirme zamanı onlara geldi. O kadar mı? O kadar net. Ne oluyor, ne oluyor? Sil gözyaşlarını. Kandırıldım, zamanım çalındı diyorsan. Ha? Yıprandım, hakkım yendi diyorsan. Hemen derin bir nefes al, harekete geç. Hayat artık seni yorduğu konularda ödüllendirecek. Süper. Net bir şekilde. Süper. Şimdi bu hafta ilişkilerde denge arayışı içerisinde olacaksınız. Yeni projelere başlamak için uygun bir dönemdesiniz. Yeni ve Çok köklü güzel. ilişkilere başlayabilirsiniz. Hayatınızı yeniden yapılandırmak, hayatı sevgiyle kucaklamak istediğiniz çok önemli bir haftadasınız. Sevgili Başaklar, yükselen Başaklar, siz de haftaya özellikle ayın Oğlak Burcu'nda ilerlemesiyle adım attığınız için artık fobi edinmek istemiyorum, hobiler edinmek istiyorum ne güzel. diyeceksiniz. Çünkü hobisi olmayanın fobileri olur. Dolayısıyla fobi istemiyorum, hobi istiyorum diyeceksiniz. Birden karar verip spor yapmaya başlayabilirsiniz. Birden karar verip bir resim kursuna gidebilirsiniz. Ya da birden karar verip nakış, biçki, dikiş, bu alanlarda kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Aynı zamanda kendinizle ilgili hiç olmadığınız kadar yatırımlar yapmak istediğiniz ve bu yatırımların inanılmaz katkısını göreceğiniz bir hafta ve bir dönemdesiniz. Süper. Jüpiter'in İkizler Burcu'na geçişi siz Başaklar için iş ve günlük devam eden sorumluluklarınızla ilgili konularda iyi değişimlere ve gelişimlere işaret ediyor. Oh, güzel. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Aa, Bir Başak Burcuysanız ve işsizseniz, uzun süredir iş arayıp bulamayan bir Başaksanız, yeni bir işe başlayabilirsiniz. Çalıştığınız işte terfi alabilirsiniz. Aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzınıza hep önem veriyorsunuz ama daha fazla önem vereceksiniz. ay çok iyi. Ben daha nasıl sağlıklı yaşayabilirim? Ben daha nasıl kaliteli yaşayabilirim? Süper. Hayat alanıma kaliteyi katıp nasıl yükseltebilirim? Bu enerjinin içerisinde olacaksınız. Merkür'ün ve Satürn'ün Balık burcundaki enerjisi, Merkür'ün Boğa burcundaki enerjisi, oluşturacakları kombinasyon, Uranüs'ün Boğa burcundaki kavuşumu, yurt dışı bağlantılı işleriniz, beklentileriniz varsa olumlu yönde sürpriz güzel gelişmeler Ay ne ve güzel. haberler alacaksınız. Ayrıca yurt dışı ile ilgili evladınız bir eğitim planlıyorsa, bir okuldan kabul görmeyi bekliyorsa, red değil, evet cevabı alabilirsiniz. Çok iyi. Sizin bir başvurunuz varsa kendinizi geliştirmekle ilgili kesinlikle kabul edildiğinizin cevabını alabilirsiniz. Aynı zamanda Koç burcundaki Mars'ın ve Şiron'un kavuşumu miras gibi konularla ilgili kayıplar yaşadıysanız, davalık işleriniz varsa haklarınızı almak ve geri kazanmakla ilgili Mars-Şiron kavuşumu
kayıplarınızı kazanca dönüştürmekle ilgili harekete geçmeniz konusunda sizi uyarıyor. Hadi hakkını ara. Hadi harekete geç. Bu senin. Başkası elinden aldı. Elinden alınanları geri almak istiyorsan adım atman yeterli. Hayat sana hizmet edecek. Haftanın spotu. Hakkını kimseye kaptırma. Sevgili Başak, şahane bir haftada değil misin? Duyduklarımıza inanamadık. Sevgili Başak'a sadece Nuray Sayar'a önemli bir uyarıda bulunurken hakkını kimseye kaptırmama konusunda dikkat etmen gerektiğini söyledi. Efendim sevgili teraziler, biliyoruz ki büyük bir heyecanla bekliyorsunuz. Hemen ekrana getiriyoruz sevgili teraziler için. Önemli detaylar var. Aşkta önemli uyarılar var. Nuray'cığım önce ilişkilerle ilgili başla. Çünkü çok Şimdi, önemli. Öyle bir haftadayız ki sevgili teraziler, yükselen teraziler, aşk hayatınızda sizi mutsuz eden gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ama eyvah demeyin hemen şimdi. O gelişmeleri değiştirebilme imkanına ve fırsatına sahipsiniz. Eğer tercih ederseniz. Hepimiz tercih ettiğimiz hayatları yaşıyoruz. Kimimiz üretmek, çalışmak, ilerlemek, kimimiz mutlu ilişkiler ve iletişimler içerisinde olmak. Bu hafta tercihlerinize dikkat edin. Ailenizle ilgili konularda değişiklikler olabilir. Keyif aldığınız ortamlarda bulunmak isteyeceksiniz. Öncelikle ayın Oğlak Burcu'ndaki seyriyle haftaya adım atmış olmanız diyor ki size yuvanıza, evinize, ailenize odaklanın. Boğa burcundaki Merkür'ün Balık burcundaki Satürn'le olumlu kombinasyonu, aynı zamanda Boğa burcundaki Uranüs ile kavuşumu, ortaklı ve finansla ilgili sürpriz işleriniz ve beklentileriniz varsa sakin kalmaya, asla acele etmemeye özen gösterin. Çünkü bu hafta eğer beklenti ve istekleriniz için paniğe kapılırsanız, aceleci tavırlar sergilerseniz, acele ettiğiniz her şeye geç kalabilirsiniz. Lütfen sakin, dengede kalmaya ve yaşam enerjinizi yükselten ortamlarda bulunmaya, sizi düşüren değil, sizi yükselten insanlarla bir arada olmayı seçin ve tercih edin. Aynı zamanda Koç burcundaki Mars ve Şiron'un kavuşumu ile ikili ilişki ve anlaşmalarla ilgili kayıpları kazanca dönüştürmek için harekete geçme haftasındasınız. Yani kaybettim, bitti, tüh deme gibi bir şansınız yok. Üzülme gibi bir lüksünüz yok. Kendinizi dönüştürebilme, değiştirebilme fırsatlarını oluşturmaya haftanın ilk 5 gününde özen gösterdiğinizde bütün zorlukları aşabilirsiniz. Jüpiter'in Boğa burcundan İkizler burcuna geçişi ise aşk ve ilişkilerde geçmişi konu ve mevzu etmediğiniz takdirde yeni arkadaşlıklara, yeni ilişkilere başlayabilirsiniz. Sizi çok yaralamış, çok yıpratmış bir ilişki, bir evlilik yaşayıp bitirmiş olabilirsiniz. Ama gezegenlerin kombinasyonu diyor ki, şimdi başlayacağın yeni ilişkiye eski ilişkini anlatma. Şimdi insana sormazlar mı? Bu kadar kötüydü de niye birlikte oldun? Ben sorarım şahsen. Bu kadar talihsizlikler yaşadın da niye sürdürdün? Anlatma. Kimsenin eline koz verme. Yeni bir insanın seninle ilgili ön yargılara kapılmasına izin verme ve müsaade etme. Olabilir, bazı insanlar hayatınıza girer, eksiklerinizi öğretir gider. Kötülük de yapabilir, haksızlık da yapabilir, kandırmış da olabilir. Ama samimiyetle söylüyorum, verdiği zararların yanı sıra katkıları da çok yüksektir. Şimdi şunu dediğinizi duyar gibiyim. Yahu neler yaptı neler yaptı, hiç de bir katkısı olmadı. Belki çok dua etmiyordun. Onun sana yaşattıklarıyla sen daha çok Allah'a sarıldın. Dua eder oldun. Belki
Hep karamsar düşünüyordun. Karamsarlıktan kurtuldun. Belki kendini geliştirmeyen bir bireydin. O sana çile çektiren ilişki sayesinde kendini geliştirmeyi öğrendin. Farkındalığına farkındalık kattın. Ben verdiğim danışmanlıklarda, yaptığım enerji çalışmalarında öyle yaralanmış, yıpranmış ilişkiler görüyorum ki erkeği de kadını da spiritüel konulara giriyor. Diyor ki gereksiz fedakarmışım. Kendimi buldum. Hadi o zaman diyorum eski sevgiline teşekkür et. Eski karına teşekkür et. Eski kocana teşekkür et. O sana bunları yaşatmasaydı sen farkındalık yolculuğuna çıkamayacaktın. Sen içindeki gücün sırrını keşfedemeyecektin. Ne müthiş bir kadınmışım demeyi bilemeyecektin. O yüzden benim sizlere tavsiyem, uğradığınız haksızlıkları kabule geçin ve bundan sonra başlayacağınız hiçbir ilişkiye geçmişinizdeki travmaları konu edip başlamayın. Sorulursa size yaşanması gerekiyordu, yaşandı bitti. Yola açık, şansı bol olsun. O gitti ki sen geldin. Demek ki sen bana ödül olarak geldin. İyi ki geldin, hoş geldin deyin. Haftanın spotu. Bırak geçmişi, bak önüne. Evet. Güzel ilişki yaşayacaklar mı? Şahane. Geçmişi mevzu etmezlerse köklü, Güzel. sağlam ilişkilere adım atacaklar. Zaten çok zarifler. Dünyanın en büyük aşıkları olabilirler o zaman. %100 Ha? olabilirler. Kesinlikle. Ya zaten akrep demek flört demek. Akrep demek ilişki demek. Akrep gerçekten severse kıymet bilerek bir ilişki yaşar. Ama Akrep derken terazi. terazi pardon. Kendinden bir parçayı buluyorsa, bulamıyorsa her çiçekten bal alırsın. Sen kendini ne sanırsın? Yani flört etmeyi seven bir burçtur. Onu da öyle kabul etmek lazım. Yani haritanızda hep söylüyorum gençlere. Birini tanıdığınız zaman hakikaten bir inceleyin. Bu kadının haritası nasıl bir harita? Tabii. Bu adamın haritası nasıl bir harita? Yani bakın ben 50 küsür yaşında kadınım. Keşke 18 yaşında profesyonel bir astrolog olsaymışım diyorum. Ama keşkesi yok. Bazı şeylerin yaşanması gerekiyormuş ki bugünkü Nuray'a ortaya çıksın. Evet. O yüzden hiçbir şey için geç kalmış değiliz efendim. Evet. Eğerler meyerler yok. Senin bir sözün vardı. Keşkeyle meşke. Yok benim değil de sıklıkla söylediğim bir söz ama Neydi o? söz bana ait değil. Eğerle meğer evlenseydi keşke isminde çocukları olurdu. Keşke. Yani ne demek? Yani eğer öyle olsaydı meğer böyle olurmuş bilmem ne aman o geldi gitti. Peki dünyanın en büyük aşıklarına buradan selamlarımızı Evet. gönderelim. Sevgili teraziler güzel bir haftadasınız. Dünyanın en büyük aşkı deyince aklıma hemen sevgili Aile geliyor. Aile Çelik geliyor. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim diyor ya en güzel şarkıların. Oo. Hem bestekarı hem yorumcusu sevgili Ailecim o da Akrep Burcu'nda Hemen mutlaka ekran dinleyelim, başındadır. şahane. Çok güzel bir şarkı Çok, var ya çok. gerçekten. Akrepler dünyanın en büyük aşkları olabilecek bu hafta yoksa Şimdi gönülleri bence, boş mu? Hüseyin verebiliyorsa o şarkıyı bize bir versin, minnacık akreplere hediyemiz olsun. Özel hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Verecekseniz ailenin sesinden verin Sevgili lütfen. akrepler, yükselen akrepler. Ha, İşlerinizde adaletli ve dengeli olun, maddi gücünüzü bu sayede arttırabilirsiniz. Öncelikle hayat sizin için sevmekten ve sevilmekten ibaret. Çünkü sizler sevginin burçlarısınız. akrepler değil mi? Akrepler. Ben Gerçekten sizi yerim. arkadaşını da tutkuyla sever, Evet. partnerini de tutkuyla sever. Aynen. Bu hayata sevmeye gelmişler. Doğru. Ve sevgiyi öğretmeye gelmişler. Evet. Herkesin bu hayatta bir misyonu varsa akrebin misyonu aşk ve sevmek. Bravo. Yani bu onların misyonudur. O yüzden onları seviyoruz. Evet. Jüpiter'in Akrep burcu, Jüpiter'in İkizler burcuna geçişi Akrep burçları için aile ve yuva ile ilgili konularda bazı gerginliklere yol açabilir. Ancak bu dönemde sabırlı olursanız sorun olan her şeyi sakinleştirebilirsiniz. Aynı zamanda maddi konularda
Harcamalara karşı temkinli, tedbirli ve dikkatli olmanız gereken bir haftadasınız. Neden? Uranüs kavuşumu var. Dolayısıyla sizler de haftaya ayın Oğlak Burcu'nda ilerlemesiyle başladığınız için yakın çevrenize çok odaklanacağınız bir haftayı yaşayacaksınız. Ayrıca Boğa burcundaki Merkür'ün Balık burcundaki Satürn'le olumlu kombinasyonu, Boğa burcundaki Uranüs'le kavuşumu, sözleşmelerinizle ilgili sürpriz gelişmelere açıksınız. İyi mi, kötü mü? Yapacağınız yeni anlaşmalar istediğiniz gibi olacak. Ay ne güzel. Yaptığınız iş anlaşmaları, yaptığınız işle ilgili gelir ve gider konusundaki planlarınız, programlarınız konusunda inanılmaz başarılı olacağınız Ay, çok bir iyi. haftadasınız. Koç burcunda Mars'ın Şiron'la kavuşumu sağlığınız ve evcil hayvanlarınızın sağlığıyla ilgili başladığınız tedavilerde şifa sonuçları alacaksınız. Ay ne güzel. Bir sağlık sorunu yaşayan bir akrepseniz, şu anda bizi hastane odasından izliyorsanız, kesinlikle gün geçtikçe şifa bulacağınızın haberini alıyorsunuz. Süper. Yine bir akrep burcu bireyseniz, haksız yere ceza alıp hapishanedeyseniz, bizi hapishaneden izliyorsanız, bu arada o kadar çok kadın cezaevinden mektuplar alıyorum ki Nur. Rabbim bir an önce feraha çıkarsın. Haksız yere yatanlar, Kader mahkumları. kader mahkumlarına gözünüz aydınlar olsun diyorum. Hayırlı haberler alacak, İnşallah. tahliye edilebilirsiniz. Kader mahkumlarıyla ilgili sürpriz haberler. Tahliye olanlar bize yazın. Kesinlikle ve kesinlikle olmaz, gelişmez, gerçekleşmez dediğiniz bütün işleriniz için Ay ne güzel. sürpriz, başarılı sonuçlar elde edeceksiniz. Ne istediğinizi çok iyi bilen burçlar olduğunuz gibi öyle bir dönemdesiniz ki hayatın her alanında yeniden yapılanmalıyım. Eksik gedik olan her şeyi toparlamalıyım. Süper. Hayatımı sağlam temeller üzerine kurmalıyım. İşimle ilgili de istediğim düzene sahip olmalıyım. İlişkilerimle de ilgili istediğim uyum ve huzur içerisinde bulunmalıyım. Bunu coşkuyla istediğiniz bu haftada coşkuyla yaşayıp, geliştirip gerçekleştireceğiniz her şeyle huzuru bulacaksınız. Ay ne güzel. İş çevrenizde birlikte çalıştığınız bazı iş arkadaşlarınızın hakkınızda yapacağı eleştiri, konuşmalar kulağınıza gelebilir. Çok oralı olmayın. Kendinizi kanıtlamaya da çalışmayın. Haftanın spotu, şifa haftasındasınız. Şükrünüze şükür katın. Ya ne tatlı valla. Benim tipi gördün mü akrepleri dinlerken? Evet. Beşlik ada simitleri oluyor. Öyle. Çok güzelmiş gerçekten. Tebrik Çok ediyoruz güzel bir akrepler hafta, sizi. Çok. Gerçekten güzel. O şarkımız da gelsin. Açalım biraz sesini. Ailacığımın sesinden. Çok güzel. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Aşık olunca. Ayla Çelik nasıl bir şarkı yazmışsın yani gerçekten. Muhteşem. Aylacığım sesine ve yüreğine sağlık. Yüreğinize sağlık. Ne güzel yazmış Muhteşem. vallahi. Hakikaten öyle. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Kova kadınları, Evet. yengeç kadınları, boğa kadınları aşık oldukları zaman ben kendi adıma gerçekten aşık olursam Tabii. Allah 1000 sene ömür versin. 1000 sene durabilirim. Yanında diyorsun. Yanında 1000 sene durabilirim. Ben zaten aşkı çok seviyorum. Aşk Ben kadınıyım de, ama ben de annem bana aşk aşk kadınıyım. kadınıyım demeyi yasakladığı için demiyorum. Ama kızıyor bana buradan aşk kadınıyım dediğimde o ne biçim bir söz diyor. Eve gidip azarlıyor beni. O yüzden demiyorum. Aşkı seven bir insan olarak, bir birey olarak
Kimler dedin? Hangi burçlar? Söyle bir daha. Kovalar, Kova, yengeçler, boğalar, Ha. teraziler, akrepler. akrepler. Burç kalmadı zaten. Bunlar aşk kadını. Yaylar? Bak, duygusuyla. Ya duygusuyla. Yaylar? Yürekten, ya yayda aşk vardır ama özgür ve hürdür. Anladın mı? Gelir yaşar, özgür kalır gider, gelir gider. Ay sevgili yaylar. Evet. Bir spor papucu, sırtında çantası. Evet. Ver dünyayı dolaşsın. Yürüsün de yürüsün. Yürüsün de yürüsün. Peki sevgili yay, bu hafta neye dikkat edecek? Kiloya mı? Kiloya dikkat etmeleri gerekiyor. Aa niye? Biz Ee, yükselelim yay, Allah seni. Bak, yeme içme konusunda biraz iştahlı bir 15 gün geçirdiler. Benim de çok yakın bir arkadaşım. Doğru, anlat. Yay hafta sonu yürümüş, böyle bana sabah. Et kesiği oldum. Et kesiği ne demek dedim. Her yerim tutuk tutuk diyor. 30 kilometre yol yürüdüm diyor. Dolayısıyla yaylar yediklerinin pişmanlığı içerisindeler. Aman canım, Allah sağlık versin. Sağlıklıyken yiyoruz. Belli bir yaşa gelince zaten şekerdi, kolesteroldü, tansiyondu, dikkat etmek zorunda kalacağız. Her şey gençken yeniyor. Ama sağlıklı yenmesi gerekiyor. İleride sağlıklı Bir de olabilmek herhalde için. yayların hayatını kilo oluşturmuyor. Hayır. Şimdi pişmanlık var onlarda çok Ne fazla. zamana kadar dikkat etsinler? Vallahi Nurcum, onların karşıt burcuna geçen Hı. Jüpiter bir yıl boyunca diyor ki boğazını tut. Yok artık ya. Tut. Haziran 2025'e kadar sınavın yediklerin olabilir. Ne diyorsun? Tabii, ne yediğine bağlı. Ne diyorsun? Börek mi yiyorsun? Çikolata mı yiyorsun? Ha. Ne yiyorsun? Salata ye. Hayat yemekten Bu ibaret kadar mı değil. yani? Tamam, yaylar yemeğe dikkat Hayır, etsinler. anlatacağım şimdi. Bu dönem risk almaya yatkın olabilirsiniz. Her konuda risk alabilirsiniz. Çünkü kendinizi inanılmaz cesur hissettiğiniz bir haftadasınız. Bunu da yapabilirim. Bu krediyi de çekebilirim. O da Bu olur. yatırımı da yapabilirim. Bu da olmalı, o da olmalı, şu da olmalı. Her şey olmalı da sen hazır mısın? Bu kadar aldığın sorumluluğu kaldırabilecek bir bünyeye, şuura, psikolojiye sahip misin? Biz önce kendine sor. Sor kendine. Ey gönlüm, borca gireceksin. Ödemekten daha sonra korkar mısın? Gönlüne mi sorsun bu borcu? Sorsun gönlüne. Sen sormaz mısın kendine? Gönlüne. Gönlüne. Sormaz mısın gerçekten? Gönlüme niye sorayım canım? Bu Ne? duygusal bir şey değil ki. Maliyete bakarım. Planlama yaparım ama içimdeki sesime de sorarım. Korku sinyali geliyorsa bu bana doğru değil. O benim gönlüm, sezgim beni doğru yönlendirir. Evet, tamam. Özellikle Sorun yani, bak Nuray Sayar'ı dinliyorsa, söylüyorsa dinleyin. risk almak istemiyorsanız matematiğini, hesabınızı, kitabınızı yapın ama iç sesinize de sorun. Kalkışacağınız işleri başlamaya hazır mısınız? Bir borcun yükü altına girmeye hazır mısınız? Bir yatırım yapmaya hazır mısınız? Bir yanınız yap, bir yanınız yapma diyorsa kalkışacağınız hiçbir konuda demek ki tam anlamıyla hazır değilsiniz efendim. O zaman bekleme alın kendinize. Biraz daha zamana ihtiyacım var demeyi ihmal etmeyin. Yeni deneyimlere açık bir haftadasınız. Her şeyi yeniden yapılandırabilme anlamında açıksınız. Özellikle bu hafta iş hayatınızda sürpriz gelişmelere açıksınız. Aşk hayatınızda ise ihmalci olmadığınız takdirde uyumu, dengeyi, huzuru yaşayacaksınız. Haftanın spotu. Sana yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi, özellikle aşk hayatında, sen de partnerine yapma ve yaşatma. Vallahi bir şey söyleyeyim mi sevgili yaylar? Kilo konusuna dikkat edin dedi ya. Şimdi ben aslında bugün girecektim diyete. Çarşamba Ama dedin ki gir. bugün girme. Bugün girdiğin gibi çıkarsın. Bugün ay yönetiyor. Tamam. Bak, Çarşamba günü diyete gireceğim. Merkür günü. Gerçekten diyetisyen Yeşim Temel Özcan, buradan sevgilerimi gönderiyorum. Çok güzel bir karaciğer detoksu verdi bana. Sizinle paylaşacağım. Sosyal medyada takip edin beni. Bütün yaylar toplanalım. Süper. Bu gezegenlere karşı Direnç gösterelim. ayağa Haritanın kalkalım. burcunuz sizi yönetmesin. Siz burcunuzu Vallahi yönetin. çarşamba sabahı başlıyoruz, tamam mı?
çarşamba sabahı yok. Ben salı günü bilgileri vereyim. Çarşamba sabahı siz de hazırlık yapın, hep beraber başlayalım. Ben de başlayayım Hadi çarşamba 7 sabahı. gün boyunca gerçekten çok Süper. güzel bir karaciğer detoksu yapacağım. Sizinle paylaşacağım. Ne demekmiş? Biz gezegenleri yeneriz. Yeneriz tabii ki de. Onların Ama bir şey söyleyeceğim. Bir yıl boyunca ne yapacağız bilmiyorum yani. dikkat edeceğiz. Hadi bakalım. Dikkat edin. Benim yani dikkat etmek gerekiyor. Benim de 6. evimde yay yönetiyor. Ay. Jüpiter'im de yayda. Tamam, beraber el ele. El ele Şöyle veriyoruz. vereceğiz. Evet. Diyet az kaldı yazı. Süper. Fit kadınlar oluyoruz. Lolita oluyoruz hanımlar. Lollipop. Hadi dur, güldürme beni. Oğlaklara Hay geçiyoruz. Allah'ım. Ay Hüseyin, beni al ne olursun. Ne dedi? Hüseyin Lolita üzerine dedin değil mi? Ben Hayır, ben kriz geldi bana. Oğlaklar. hemen anlatıyorum. Sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar. Sizi mutlu eden haberler alabilirsiniz bu hafta. Aldığınız desteklere daha büyük etki alarak büyüyeceksiniz. Aldığınız ve alacağınız desteklerle daha çok büyüyeceksiniz. Eğitim hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Çünkü kendinizi geliştirmekten, eğitmekten hiç çekinmeyeceğiniz önemli bir haftadasınız. Çocuklarınız oğlaksa, efendim sınav sonuçlarından elde edecekleri başarı, siz yay çocuklarınız, özellikle siz oğlak çocuklarınız için büyük mutluluk yaşayacaksınız. Babası oğlak olan, annesi oğlak olan, evladı ne burç olursa olsun, çocuğunun eğitim hayatıyla ilgili alacağı habere büyük sevinç yapacak. Hiç beklemiyordum dediğiniz olumlu ve güzel sürprizlerle karşı karşıya kalacaksınız efendim. Ayrıca sizi mutlu eden haberler alacaksınız. Üzerinde uzun bir süredir çalıştığınız, ki zaten haftaya ayın sizin burcunuzdaki enerjisiyle ilerleyerek adım attık. Dolayısıyla kişisel gelişiminize odaklandığınız bu haftada kendinizi manevi olarak ayrı, eğitim olarak ayrı, kariyer olarak ayrı, yaşam düzeni olarak ayrı geliştireceksiniz. Hayattan ne bekliyorum? Hayatımda nelerin olmasını istedim, olmadı bugüne kadar. Niye olmadı? Tüm bunların cevaplarını kafanızın içerisinde soruyorsanız kendinize cevaplarını bulacaksınız. Jüpiter'in Boğa burcundan ayrılıp İkizler burcuna geçiş yapmış olması, sevgili oğlakların iş ve günlük yaşamlarında rutin yaşadıkları bazı zorlukları çoğaltsa da aşabilme konusunda da destekleme verecek. Ancak bu dönem daha önce pes ettiğiniz birçok konu içinde niye pes etmişim ben? Hiçbir konuda pes etmek bana yakışmıyor. Sorumluluklarımı bilmeliyim. Bana verilen sorumlulukların üstesinden gelebileceğimin farkındayım. Kendimi yönetmeliyim, yükseltmeliyim, ilerletmeliyim diyeceksiniz. Aynı zamanda kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Çalışmayı, üretmeyi, kazanmayı ve kazandırmayı çok sevecekler bu hafta. Ki oğlağın yaşam temeli, prensipli oluşu, planlı oluşu, çalışkan oluşu inanılmaz bu dönem öyle bir artıyor ki yorulmak nedir bilmeyecek, ürettikçe üretecek, çalıştıkça çalışacak, kendinizi geliştirmek istediğiniz her konuda geliştireceksiniz. Birazcık böyle bir acabalarınız aşk hayatınızla ilgili olacak. Partnerinizle ilgili huzursuzluklarınız varsa tatlı bir dille onunla konuşmayı deneyin. Senin böyle davranmanı sevmiyorum. Senin bana böyle yaklaşmanı istemiyorum demeniz yeterli. Ama söylemek var. Dilinizi yumuşatmaya, sivri dilli olmamaya özen gösterin. Haftanın spotu. Yumuşak konuş, sakin konuş. Oğlak da böyle şey olabilir değil mi? Böyle yani böyle hafif sinirlendiği zaman, yükseldiği zaman. Oğlak hep yükselerek yaşar ki. Öyle mi? O zaten yüksek bir enerji olduğu için. Ama hani bir şeye çok öfkelenip sinirlendiği zaman yani hani En son söylenmesi gereken lafı gediğine sözü oturtturur der ya, hani böyle öyle bir laf söyler ki lafıyla döver seni. lafıyla döver. Döver. Gerçekten döver.
O yüzden bu hafta diliniz yumuşak. Bozmayın oğlakların. Tepesine attırmayın yani o zaman. Ne yapsınlar? Zaten Evet. çok çektiler ya oğlaklar yani. Of, ne yoruldular. Kaç sene? ne- 17 yıl. 17 yıldır zaten yani buralarına geldi. 8 Kasım 2008'de ufak tefek boyu var, türlü türlü huyu var. Plüto. Plüto. En küçük, en bodur gezegen. Cüce. O var ya, öyle fena bir gezegen ki yıkıyor, yeniden kuruyor. Şimdi kimde bu? Cüce? Kovaya geçiyor. Kovayla uğraşamaz. Ya Kova kova tokatlar Ama seni bir şey Plüto. söyle, kovayı yeniden inşa etti. Ya, Ben bir hadi kovayım. kovaya geçelim o zaman. İnşaattan bıktım. Usta görmek istemiyorum. Bak yine evi su bastı buraya gelirken. Tekrar usta Ay evet göreceğim. geçmiş olsun ya. Plüto kovada. Bak bende evi yaptırdı. Ofisi yaptırdı, evi yaptırdı. Hep tamirat, Genel peki tadilat. kovaları nasıl etkiliyor Plüto? Hayatlarını yeniden inşa etti. Ama neyle ilgili yani? Aşk mı? Aşktan, Ha. ilişkilere, işe, kariyere yeniden inşa O etti. Ebony Yıldızların haline böyle inşa ediyor. Ama şu an bak, anacım be, eve 4'te geldim su içinde. Plüto sizi inşa etmiş aşkta bir. Ama şimdi bak, şu an zorluyor, ödülleri büyük. Ne Bu zaman? hafta çok yorucu bir hafta onlar için Nurcum. Neye dikkat Şimdi etsinler? ilişkilerde yeni farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Şimdi bir kere geçmişle yaşamayı bırakmadığın müddetçe yeni bir gelecek kuramazsın. Bunu oturt. Yaz bir kağıda, yapıştır buzdolabının üstüne. Geçmişi bıraktım. Sevgiyle geleceği kucaklıyorum yaz. Geçmişi bıraktım. Hayatımı özgürleştirdim. Geçmişi bıraktım. Geleceğe güveniyorum. Yaz, hep hatırla. Gözünün önünde olsun. Gözünün önünde olsun ki sürekli zihnin ona hatırlasın. Senin artık geçmişin bitti. Yeni bir geleceğin var. Aklını başına devşir diyor Plüto. Akıllı ol diyor. Hırpalamayayım seni diyor. Sen farkındalık kazan. Enerjini yükselt. Hayatını yeniden inşa et. Kolay kolay kimse seni deviremez ve yıkamaz. Biliyorum çok yoruldun. Çok zorlandın aşk hayatınızda. Hala peşin hükümlü mü olmayı deniyorsunuz? Hala geçmişte yaşadığınız ilişkiyle bugünkü ilişkiyi mi kıyaslıyorsunuz? Yeryüzünde kandırılmış olan kovalar, sizler çok akıllı ve zeki burçlarsınız. İzin verdiğiniz için kandırıldınız. Kova izin vermese kimse onu kandıramaz. İşine gelmemiştir o anda ayrılmak. Acı çekmek istememiştir. Hatalarını da bilse ilişkiyi sürdürmek istemiştir. Gördüğünü görmezden gelmiştir. Oralı olmamıştır. Vakit gelmiştir. Her gün gram gram bitirdiği ilişkiyi bir anda bitirmiştir. Şimdi kova gram gram bir ilişkiyi bitirir. Birden bitirmez. Ve kova öyle bir burçtur ki kadını, bak erkeği değil, kova kadınlarından vazgeçmek zordur. Bunu ben kova olduğum için söylemiyorum. Kova erkeği son derece alışkanlık yapar. Hiç vazgeçilmez zanneder kendini. Gider geri gelir, gider geri gelir. Bir kova erkeğini terk ettiğiniz zaman sizin imtihanınız biter, onun imtihanı başlar. Ama onun imtihanı hayattan kopana kadar devam eder. Belli bir süre devam etmez. O yüzden bu dönem aşk hayatınızda yaşanmışlıklardan dolayı peşin hükümlü olmayı bırakırsanız, kalbi boş olan bir kova kadını, bir kova erkeğiyseniz, yeni tanışacağınız kişilere şans verin. Kısa süre içerisinde iyi midir, kötü müdür? Anlamakta zorluk çekmeyeceksiniz. Gerçeği göreceksiniz. Hayrınıza olduğunuzun kararını vereceksiniz. Topluma fayda sağlayacak işler yapacaksınız. Ayrıca Jüpiter'in İkizler Burcu'na geçişi siz kovalar için aşk ve ilişkiler alanında güzel gelişmeler vaat ediyor. Çok güzel. Yeni bir aşka yelken açabilir ya da mevcut ilişkinizde
Sizi zorlayan konuları kesip atıp yeniden oluşum, yeniden düzen oluşturabilirsiniz. Sadece ne olur haftanın spotu, geçmişi bırak, geleceğe bak. Sağlığı nasıl? Sağlığı gayet iyi olacak ama şu kafayı yormazsa, psikolojisini bozmazsa. Sevgili balıklar, yükselen balıklar. Ta 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 tam. Gelsin bakalım. Şimdi onlar zaten bu hafta özellikle bu hafta ortaklı işler için uygun bir hafta. Arkadaşlarınızla aranızda gerginlikler olabilir, uyarıları vereceğim. Hedefleriniz ve imajınızla ilgili önemli konularınız yaşam alanlarınızda gündeminize gelebilir. Şimdi öncelikle haftaya sizler de ayın Oğlak Burcu'ndaki seyriyle adım atmış olmasınız ve ilerlemeniz, hedeflerinize odaklanın uyarısını alırken, hedeflerinize odaklandığınızda yapmak istediklerini yapmak ve yaşamak konusunda hiçbir zorluk çekmeyeceksiniz. Boğa burcundaki Merkür'ün Balık burcundaki Satürn ile 60'lık açısıyla ve Boğa burcundaki Uranüs'le kavuşumuyla ticari faaliyetlerinizle ilgili sürpriz gelişmelere açıksınız. Koç burcundaki Mars ve Şiron'un kavuşumuyla kişisel finansınızla ilgili kayıplarınızı kazanca dönüştürebilecek imkanlara, fırsatlara net bir şekilde sahip olacaksınız. Kayıplarınızın kazanca dönüşmesi, kendinize duyduğunuz güvenin de artmasına olumlu yönde etki edecek ve neden olacak. Ayrıca Jüpiter'in İkizler Burcu'na geçişi, sevgili balıklar, yükselen balıklar, sizin için aile yuva ile ilgili konularda bazı zorluklar getirebilir. Tanışma, aile içi problemler gibi hususlarda belirsizliğe düşebilirsiniz. Yeni bir aşka başlamış olabilirsiniz. Bekar bir balık burcuysanız. Yakınlarınızla, ebeveynlerinizle tanıştırabilirsiniz. Siz çok seviyorsunuzdur, çok güveniyorsunuzdur, çok beğeniyorsunuzdur. Annenizin, babanızın hoşunuza gitmeyebilir. Oo. Ve bu durumda fikir ayrılıklarına neden olabilir. Bu tanıştırmalara aile içinde problemlerle etki eden durumlar yaşatabilir, ancak sizin bu dönem sakin kalmanız, sevdiklerinizin sevdiğiniz kişiyle iletişim kurması için zamana ihtiyacınızın olduğunu bilmeniz, buna da özen göstermeniz gerekirse, aynı zamanda kendinizi fazla yorup ihmal etmezseniz muazzam derecede mutlu ve huzurlu olabilirsiniz. Bu mutluluk ve bu huzur bireysel hayatınızda sizi enerjisel anlamda yükseltirken, yeniden toparlanmanız gereken alanlarda da toparlanmanıza yardımcı olacak. Şimdi kalbi boş olan bir balıksınız. Biriyle tanıştınız. Ya şahane bir adam, şahane bir kadın. Babam niye beğenmedi? Annem niye beğenmedi? Sorusunu soruyorsunuz kendinize. Tamam anne, tamam baba. O zaman ben de sizden şunu istiyorum. Tamam anne. Tamam anne, tamam baba. Ben de sizden şunu rica ediyorum. Biraz tanımaya zaman tanıyın. Biraz tanıyın. Ondan sonra fikriniz aynıysa ben size söz veriyorum. Sezgilerinize güveniyorum. Ayrıl dersen ayrılacağım deyin. Bekar balıklar için böyle. Böyle. Evliler için Evliler ilişkilerinde inanılmaz bir uzlaşma, denge, hakimiyetine sahip olacaklar. İletişim kurma konusunda eşimle iletişim kuramıyoruz. Oh. Eşimle bir konuyu tartışamıyoruz, kavgaya dönüyor diyorsanız, eşinizden kurulması gereken iletişim kurulacağı gibi onun bakış açısıyla anlaşılır olmaktan yana keyif alacaksınız. Ama bu sizde ego oluşturmasın lütfen. Uzun bir süredir beklediklerinizi görmek ve yaşamak haftanın spotu sizi şımartmasın. Şımarıklık yapabiliriz. İnsanız biz. Doğru. Şımarabiliriz. Üzülebiliriz. Üzüntüleri abartmayalım. Şımarıklıkları çoğaltmayalım. Dengede kalalım, sakin kalalım. Gezegenler bizi değil, biz onları yönetelim. Evet, bugün bu hafta öyle.